Merhabalar. Bu videoda Excel'de bul ve değiştir özelliğini anlatacağım. Ee, Öncelikle menüde nereden ulaşıyoruz? Şuraya yazdım. Giriş, bul ve seç, değiştir. Kısa yolu da Ctrl H'dir bunun. Ctrl H'ye basarsanız kısa yolu oluşur. Ne işe yarıyor? Kısaca anlatayım. Verilerimizi tek tek silmeden örneğin bulup değiştirmeye yarıyor. İşte veyahut da bir hücre aralığında, veri grubunda belirli alanları silmek istiyoruz. Şimdi birazdan yapacağımız örnekte şuradaki parantez içindeki 2001'leri silmek istiyoruz. Bunu gidip de böyle tek tek yapmak yerine bu özelliği kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Mesela burada personel ID ve ad soyad var. Ad soyadın içinde parantez içinde personel ID'ler de var. Ben bunu silmek istiyorum. Bunu flash fill, hızlı doldurla da yapılabilir aslında bunun bir şeyiyle ama bir alternatif de bu yöntem olabilir. Şimdi öncelikle alanımı seçiyorum. Ctrl H, bul ve değiştir. Şimdi burada Joker karakter kullanacağım. Joker karakter nedir? Seçtiğimiz alanlarda daha spesifik daraltma, filtreleme yapabilen karakterlerde soru işareti, yıldız bu tip arama fonksiyonlarında kullanılır Excel'de. Düşey aralarda, aralarda çok kullanılır. İleride şimdi birazdan bir Joker karakter örneği ayrıca göstereceğim ama bunda da kullanacağım. Burada ne istiyordum? Parantez içindeki verileri silmek istiyordum. Bul diyor, aranan veri diyor. Parantez içinde yıldız, yani parantez içinde ne görürsen bul diyor. Bulduk. Tümünü bul diyelim. Bakın buldu. Yeni değer. Yeni değerde hiçbir şey yazmasını istemiyorum. Yani silmesini istiyorum. Tümünü değiştir diyorum. Bakın. Her şey tamam, 10 değişiklik yaptık diyor. Bu parantez içindeki bütün personel ID'ler silindi. İkinci örneğimize geçelim. Burada da fatura ve fatura tarihleri var. Burada bazı tarihler tespit ettik. Diyelim ki bunların bazıları yanlış. Diyelim ki şu tarih 31.7.2022 tarihini ben burada değiştirmek istiyorum. 30'a 7 2022 ile değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Alanımı seçiyorum. Ctrl H. Aranan değer. Bu sefer Joker karakter falan kullanmama gerek yok. Direkt 31.7.2022 yazıyorum. Aranan değer. Tümünü bul. Bakın 3 tane değer buldu. Şunları buldu. Yeni değerde ne olsun? 37 ile değiştir. Yani 31.7 içeren hücreleri bul ve 37 2022 ile değiştir. Hangilerini değiştir? Tümünü değiştir. 3 değişiklik yaptı. Bakın buradaki 31.7'ler hepsi 37 oldu. Bu da mesela böyle bir tablomuz var. Bu da şöyle olsun. Şundan kaç tane daha yapalım, şuraya kopyalayayım. Şimdi bu tablodaki C sütunundaki ürün adlarından çikolatalı gofreti değiştireceğiz. Yine seçtik. Ctrl H. Şunu da siliyorum. Eski alanlar. Öncelikle şunu kopyalarsanız daha iyi olur. Ctrl C ile ve değiştir. Aranan değer çikolatalı gofret. Şöyle yapalım. Ne olsun? Çikolatalı pasta olsun. Çikolatalı gofret içeren hücreleri tümünü bul ve neyle değiştir? Çikolatalı pastayla değiştir. Tüm hepsini çikolatalı pastayla değiştirdi. Sağlamasını nereden yaparız? Filtrele koyup çikolata yazarsak çikolatalı gofretler yok. Çikolatalı pasta kalmış. Evet.
Bir de bul ve değiştir Joker karakter. İlk örnekte de kullanmıştık. Burada biraz farklı kullanacağız şimdi. Şimdi ne yapmak istiyorum burada? IDNO çalışan ismi ve IDNO ve çalışan ismi diye bir sütunum var. Bunları ayrıştırmak istiyorum. Sadece IDNO kalsın istiyorum. Buradaki isimler kalksın istiyorum. Seçtik. Ctrl H. Bu sefer de menüden gideyim. Hani kısa yol kullanmak zorunda değilsiniz her zaman. Bul ve seç. Değiştir. Aynısı açıldı bakın. Şunları siliyorum. Şimdi aranan. Ne arıyoruz? Bakın dikkat edin. Burada boşluk, tire, boşluk var. Aranan yani ben ne yapmak istiyorum? Burada isimleri kaldırmak istiyorum. Boşluk, tire ve yıldız. Yine Joker karakter kullandım. Yani boşluk, tireden sonra ne geliyorsa yeni değer ne olsun? Hiçbir şey olmasın. Yani sil. Tümünü bul diyebilirim. Direkt tümünü değiştir diyeceğim. Şimdi tümünü değiştir dedim. Bakın. Boşluk tireler sonra ne bulursa sildi, kaldırdı. Yerine sadece ID numaraları kaldı. Evet, bunları tablolarınızda kullanabilirsiniz. Verileri tek tek bulup silip değiştirmek, yerlerine yenisini eklemek uzun zaman alır. Çok faydalı bir özelliktir. Kullanmanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada değiştir replace fonksiyonunu da başka bir videoda anlatırım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.